Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kanalımızın algoritması açısından videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz diyerekten bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde oldukça dikkat çekici bir çıkışa uzanıyoruz. Kıymetli dostlar, dün akşam saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın öyle bir açıklaması karşımıza çıktı ki gerçekten de yer yerinden oynadı. Nikol Paşinyan sözde Ermeni soykırımına ilişkin konuşmuştu. Açıklamaları sizleri oldukça şaşırtacak, özellikle de bilmeyenleri. Detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında yaşanılan gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan sözde Ermeni soykırımına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklaması Ermeni soykırımı yalanına sarılarak Türkiye'nin üzerine gelenleri ters köşe etti. Ermenistan basınının iddiasına göre Paşinyan, Türkiye Ermenilere karşı soykırım yapmamıştır ifadelerini kullandı. Ermeni soykırımı iftirasının Türkiye-Ermenistan ilişkilerini bozmak için uydurulduğunu ifade eden Paşinyan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Soykırım iddiası jeopolitik kaygılar yüzünden Sovyetler Birliği tarafından Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri kötüleştirmek için icat edilmiştir diye açıklamalarını sonlandırmıştı Paşinyan. Normal şartlarda tamamen asparagas bir olaydan ibaret olan sözde Ermeni soykırımı. Hani sürekli bizim senelerdir hiç tasvip etmediğim bir olaydır ama ABD Başkanı bu sene sözde Ermeni soykırıma ne ifadesini kullanacak? Yok bilmem Trump kötü bir olay, birisi talihsiz bir olay ifadesi kullanmıştı. Biden ne diyecek falan filan. Biz sürekli gariptir ki ülkecek bunu düşünürdük. Geçmiş zamanlarda Türkiye'nin Ermenilere soykırım yapmadığına dair daha nasıl bir açıklama gelsin? Mesela bu açıklamayla birlikte aslında sözde soykırım ifadesinin tamamen literatürden kalkması gerekmez mi? Ben şimdi sizlere soruyorum. Yani düşünsenize, Ermenistan'ın başbakanı, daha üst rütbede kim var? Kimse yok. O diyor ki Sovyetler Birliği'nin uydurmasıydı. Türkler hiçbir şekilde soykırım yapmadı diyor. Sözde Ermeni soykırımı diye Yunanlılar Ermenilerden daha fazla Türkiye'nin bu konuda üstüne gitmeye çalıştı. Özellikle de o Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ermeni Rum diasporaları var ya. O lobiciler gerçekten de bu mevzu üzerinden Türkiye'nin haksız bir şekilde üstüne gitmektelerdi. Bakalım bundan sonraki süreçte neler değişecek, ama özellikle de Ermeni basını Nikol Paşinyan'ın bu açıklamalarını Nikol Paşinyan artık kafaya koydu. Türklerle normalleşmek için her adımı atıyor. Bundan dolayıdır ki Ermeni soykırımı iddialarını dahi Sovyetler Birliği'ne yükledi diye yorumlamalar yapılmıştı. Tabi açıklamalardan şunu artık açık bir şekilde anlıyoruz. Paşinyan Türkiye ile evet arasını düzeltmek istiyor bu cepte, ama hemen devamında da Sovyetler Birliği'ne, Rusya'ya çok ağır bir şekilde yüklenmeye de devam ediyor. Paşinyan'ın tek derdi şu an belki de NATO ittifakına girmek. Bundan dolayı da Türkiye'nin aşırı bir desteğine ihtiyacı var. Yani sadece evet Türkiye ile komşudur Ermenistan. Arasındaki ilişki iyi olsa evet Ermenistan işine gelir, ama bir yandan da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan NATO'ya girmek istediğinden dolayı NATO'ya birisi alınacaksa Türkiye tabii ki de çok büyük söz hakkı sahibidir. Zaten İsveç ve Finlandiya örneği direkt karşımızda. Bundan dolayıdır ki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan böyle bir çıkış yaptı diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Milli Muharip Uçağı Kaan yine dünya medyasına konuk olmaya devam ediyor. Kıymetli dostlar, son olarak da Milli Muharip Uçağı Kaan Fransız medyasının dikkatini çekti. Fransız basınından Armes dedi ki evet Türkler Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği F-35 programından çıkartıldı, ama Türklerin yeni Milli Muharip Uçağı Kaan'ı belki de F-35'in satışlarını etkileyebilir. F-35'in pazarını etkileyebilir dedi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Öncelikle metni aynen Fransız basını Armes'te olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Bunu belirtmek isterim. Haberin detaylarına girdiğimizde Armes dedi ki Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sadece silahlı kuvvetlerinde kapasite boşluğu yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda yerli bir alternatif geliştirme konusundaki ulusal isteği de teşvik etti. Bu gelişme ABD'nin 5. nesil savaş uçağı pazarındaki hakimiyetine meydan okuyabilir ve askeri ittifakları ve ihracat pazarlarına etkileyebilir. Burada artık F-35 kastetmektelerdi. Hemen devamında ise
Kaan programı henüz başlangıç aşamasında olsa da teslimatların 2028'den itibaren yapılması planlanıyor ve Türkiye'nin hava savunmasında kendi kendine yeterliliğine ulaşma çabası simgeleniyor. Kaan'ın özellikle yük taşıma kapasitesi ve tahrik teknolojisi açısından vaat edilen yeteneklerin önümüzdeki yıllarda doğrulanması gerekecek. Böylece uçağın uluslararası sahnedeki başarısı belirlenecek. Türkiye F-16 filosunu Kaan uçaklarıyla değiştirmenin yanı sıra Kaan'ı diğer ülkelere de ihraç ederek bölgedeki stratejik dengeleri yeniden belirleyecek diye Fransız basından Hermes haberini sonlandırmıştı. Ne demek ya demişler ya, Türklerin üretmiş olduğu uçak ABD'lilerin 5. nesil savaş uçağı olan F-35'lerin pazarını etkileyecek. Bu gerçekten de önemli bir iddiaydı. Hani biz desek mesela bu iddiayı, bizim içimizdekiler bile der ki ya Kaan işte yavaş salla, derdin ne senin? Ama kıymetli dostlar, ben söylemiyorum. Fransızlar diyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Fransızlarla bizim aramız çok mu iyi? Bizi niye övsünler? Yok, hiç de öyle değil. Şimdi eminim ki aynı mevzu sizin de aklınıza gelmiştir. Mesela Yeni Kaledonya diye bir memleket var. Ben de ismini yaklaşık bundan 3-5 gün önce duydum. Şimdi kıymetli dostlar, Yeni Kaledonya'daki olaylar malumunuz, yaşanan gelişmeleri illaki takip ediyorsunuzdur. Yeni Kaledonya'da bir ayaklanma var. Fransız sömürgesi altında olan Yeni Kaledonya adasına Fransızlar dışarıdan işte insan getirecekler. Daha sonrasında o insanların Yeni Kaledonya halkı üzerindeki seçimlerde etkisi olacakmış. Daha sonrasında Yeni Kaledonya halkı doğal olarak dedi ki ya kardeşim, bu adada yaşamayan işte dışarıdan getirdiğiniz insanlar niye oy kullanacak? Bizim kaderimizi neden belirleyecek diye haklı bir eleştiride bulunmuşlardı. Daha sonrasında Yeni Kaledonya yangın yeriydi. Tabi Yeni Kaledonyalılar protesto yaparken Azerbaycan bayrağını kullandılar. Çok gariptir gerçekten de. Daha sonrasında Yeni Kaledonya'daki hükümet yetkililerinin Azerbaycan ve Ankara'da yapmış oldukları temaslar basınla paylaşılmıştı. Daha sonrasında son olarak da bizzat Fransa'nın İçişleri Bakanı, gelişmelerden illaki haberiniz vardır da, Yeni Kaledonya'daki olayları Türkiye ve Azerbaycan istihbaratı teşvik etti, destek verdi oradaki ayaklanmalara diye bir ifade kullanmıştı. Nedir bu Fransızların Türkiye'den çektikleri? Daha durun siz, daha Allah'ın izniyle Milli Muharip Uçak Kaan şöyle bir havalansın, şöyle bir ihraç versiyonları bir ortaya çıksın. Siz daha durun, Allah'ın izniyle savunma sanayimiz şöyle iyice bir gelişsin. İnsan hava araçlarında olduğu gibi Milli Muharip Uçak Kaan'ımız da şöyle diplomatik açıdan bir vesile olarak kullanalım. Yani ülkelerle aramızdaki ilişkileri şöyle Milli Muharip Uçak Kaan alışverişi bir şöyle bir dengelesin. Daha siz durun, Fransızların daha başlarına neler yıkacağız. O Afrika var ya, Afrika Allah'ın izniyle ilk kez 5. nesil savaş uçağıyla tanışacak ve o uçak bizim uçağımız, Milli Muharip Uçak Kaan olacak. Düşünsenize, biz Afrikalılara 5. nesil savaş uçağını verirsek adamlar Fransa'nın, yani yemin ediyorum, esamesi bile okunmaz. Biz yani ufak tefek ülkelere İHA, SİHA, Bayraktar, TB2'ler, Ankalar verdik de adamlar bize nasıl yani teşekkür ediyorlar? Bundan dolayıdır ki Milli Muharip Uçak Kaan haberi aslında Fransızlar için oldukça kötü bir olaydı diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı planladığı 40 adet F-16 Block 70 Viper vardı hatırlayacağınız üzere. ABD'li yetkililerden bu konuya dair açıklamalar mevcut. Merak edilmekteydi. Ne oldu, ne bitti konuya dair. Dedi ki Lockheed Martin Genel Müdürü Sanchez, Türkiye ile yurt dışı askeri satış anlaşması için son faza geldiğimiz süreçleri yürütüyoruz. Bunun en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz ve sonrasında da Türkiye'ye bu uçakların nasıl ulaştırılacağı konusunu konuşacağız dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağının satışı ve mevcut 79 adet F-16'ın modernizasyon konusunda kongreye resmi bildirimde bulunmuştu. Hemen devamında dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'da çok önemli bir gelişme mevcut. Türkiye'de Hava Harp Okulu eğitimi almış General Namik İslamzade, Azerbaycan'ın yeni hava kuvvetleri komutanı oldu. Gerçekten de hatırlayacağınız üzere Türk ordusuna görev yapmış generaller Azerbaycan ordusuna general olarak atanıyordu. Artık iki ordunun bir ordu tek çatı altında toplanması açısından oldukça önemli gelişmelerdi. Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'a gidiyoruz. Hazır konusu açılmışken Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da 19-20 Mayıs'ta Pakistan'da olacak. Hemen parantezi kapattım. Kıymetli dostlar, Baykar ve Pakistan'ın ortak geliştirmiş olduğu Kagem V3 füzesi Pakistan'ın Ulusal Havacılık ve Uzay Bilim Parkı'nda bu şekilde gösterime sunulmuştu. Füzeye ilgi oldukça
oldukça yüksekti. Bulmuş olduğumuz bilgiselde Orta Doğu'da kim kiminle nasıl geçiniyor? Böyle bir bilmece şeklindeydi ama hepsini tek tek okumayacağım. Burada yüz ifadelerinden mesela Türkiye ile Katar. Burada ne var? Gözlerinden kalp çıkan bir işaret vardı. Aramızdan su sızmaz. Bunun anlamına gelmekteydi. Böyle hepsini okumayacağım ama tek tek meraklısına gerçekten de güzel bir infografikti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'den ithal edilen tüm mallara %100 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Smotrich, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresinin sonuna kadar süreceğini belirtti. Özellikle de İsrailli makamlar Türkiye'ye ilişkin serbest ticaret anlaşmasının da bugün iptal edileceğini belirtmekteydi. Sosyal medya haberlerindeyiz ya. Sosyal medyadan karşıma çıkan şöyle çok güzel bir Photoshop ürünüdür ama hani ilerleyen vadedeki Türk Hava Kuvvetlerimizin temsilen çok güzel bir görsel çıkmıştı karşıma. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere aşağıda pistte Milli Muharip uçağımız Kaan uçuşa hazırlanırken hemen tepesinden 3 tane hayalet insan hava aracımız, namı diğer Anka 3'ümüz. Anka 3'ümüz geçmekteydi ve daha sonrasında sizlere bir soru sormak istedim ben bu videoda açıkçası. Sizce kıymetli dostlar bu görüntüyü görmemize son kaç sene kaldı? Sizce bu görüntü, bu fotoğraf gerçek bir fotoğraf olsaydı hangi senede çekilmiş olurdu? Benim tahminim 2028'in sonu gibi bu fotoğraf Allah'ın izniyle gerçek olacak. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sizlere son paylaşmış olduğum fotoğrafta 2028'in sonu diye bir tahminde bulundum ya. Belki de kim bilir yarın bu fotoğraf gerçekleşebilir. Bir de öyle bir olasılık var. Yarın ne? Bileceğiniz üzere bayramınızı da kutlayayım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı değil mi? Kıymetli dostlar, düşünsenize yarınki Boğaz'da bir gösteri yapılacakmış. Deniz kuvvetlerimiz yine bir geçit töreni düzenleyecek. O gösteri esnasında Milli Muharip Uçak Kaan, Anka 3'ümüz, devamında Bayraktar TB3'ümüz, Kızıl Elmamız, hadi Emektar gelsin Bayraktar TB2. Ne var ne yok hava kuvvetlerimiz şöyle bir kol düşüşü gerçekleştirse, kim bilir? Belki de bu görüntü yarın gerçekleşebilir. Tabii ki de tahmin ama yani böyle bir şey olsa gerçekten tadından yenmez. Yarın yine gelişmeleri takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.